Herkese merhabalar. Sibel'le Kolay ve Nefis Tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok kolay, hem görüntüsüyle hem lezzetiyle herkesten tam not alacak olan yumurtasız yumurta tatlısı tarifi paylaşacağım. Herkese keyifli seyirler dilerim. Tencerenin içerisine 1 litre sütü koydum. Sütün içine önce 1 su bardağı toz şekeri koydum. Daha sonra 3 hafif dolu yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta koyup bu malzemeleri koyduktan sonra da iyice çırpma teliyle karıştırdım. İçinde hiç topak kalmayacak şekilde karıştırdıktan sonra ocağa aldım. Ocağa aldıktan sonra karıştırmayı bırakmadan devamlı karıştırarak yavaş yavaş koyulaşmasını bekledim. Çok böyle aşırı koyu bir muhallebi olmuyor. Kaynamaya başladıktan yaklaşık 5 dakika sonra ocaktan alın. Ocaktan aldıktan sonra içerisine 1 paket vanilya, 1 paket de beyaz çikolata koydum. Muhallebinin kendi sıcaklığıyla çikolata içerisinde eriyor. Evde beyaz çikolata yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. Tabii ki artı bir lezzet veriyor tatlıya ama kullanmak zorunda değilsiniz. Çikolata eridi. Vanilya da bu esnada muhallebinin içine iyice karıştı. Önceden hazırlamış olduğum kaselerin içerisine paylaştırıyorum. Bu ölçüyle ben 6 kase tatlı elde ettim. Kullanacağınız kasenin büyüklüğüne göre miktar değişebilir. Muhallebiyi paylaştırdıktan sonra oda sıcaklığına gelene kadar bekletip daha sonra buzdolabına kaldırdım. Bu esnada ben portakal suyu hazırlıyorum. Burada isterseniz taze sıkılmış portakal suyu, isterseniz de hazır portakal suyu kullanabilirsiniz. 300 ml portakal suyu kullandım. Hazır portakal suyu almıyorum. Onun içerisinde tortu var mı bilmiyorum ama taze sıkılmış portakal suyu kullanıyorsanız mutlaka benim yaptığım gibi çok ince telli bir süzgeçten geçirerek tencereye alın. Yavaş yavaş gördüğünüz gibi portakal suyunu posası yukarıda kalacak şekilde tencereye aktardım. Tepeleme yemek kaşığı nişasta, 3-4 yemek kaşığı da toz şeker kullanın. Ben önce 2 yemek kaşığı toz şeker koydum. Daha sonra tadına baktığım zaman benim için yeterli gelmedi. Videoda da göreceksiniz 1 yemek kaşığı daha ilave ettim. Portakalın ne kadar ekşi, ne kadar tatlı olduğuna bağlı olarak içine koyacağınız toz şeker miktarı değişebilir. Arada tadına bakarak gerekirse ilave yapabilirsiniz. Çok kısa sürede koyulaşmaya başlıyor. Yine muhallebide olduğu gibi karıştırmayı bırakmadan pişirin.
Hazırladığım portakal jölesi koyulaştığında ocaktan aldım. Şimdi iki şekilde sizlere göstereceğim. Bir yumurta kutusunda her iki kullanacağım kabı da önce suyla şöyle bir çalkalayıp suyu içinden döktükten sonra kaşık kaşık hazırladığım portakal jölesini paylaştırdım. Yumurta kutusu olmayanlar için de kahve fincanıyla nasıl yapacaklarını gösteriyorum. Gördüğünüz gibi kahve fincanının içindeki suyu başka bir fincan içerisine boşaltıp içine 2-2,5 yemek kaşığı kadar portakal jölesinden koydum. Portakal jölesi biraz fazla geliyor ama önemli değil. Portakal jölesini de tek başına yiyebilirsiniz. Jöleyi de buzdolabına kaldırdım. Şimdi muhallebinin üzerine yerleştireceğim. Bunun için yapacağınız işlem çok kolay. Fincanın kenarından hafifçe bakın oynatarak portakal jölesinin fincandan ayrılmasını sağlıyorum. Bu işlemden sonra direkt elinizle de tatlının üzerine yerleştirebilirsiniz veya benim yaptığım gibi hafif sudan geçirmiş olduğunuz spatula ile de yerleştirebilirsiniz. Spatula ıslak olmazsa üzerinden jöle kaymıyor. O yüzden ıslatmanız önemli. Gördüğünüz gibi yumurtasız yumurta tatlısı servise hazır. Tarifi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Ayrıca tarifi deneyenlerin yorumlarını merakla bekliyorum. Tarifi yaptıktan sonra yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Vakit ayırıp videoyu sonuna kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.